İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen günün başlıklarına geçiyorum. Neler anlatacağız bugün? Marka Arda'yı yazdı ama markanın dışında bir gazete daha var. Onun da haberini yapacağım. Arda Güler'le ilgili değerlendirmesi. Fenerbahçe'den orta sahaya dev takviye hazırlığı diyeceğiz bir sonraki haberde ve Vlahovic için dev plan. Bu da Fenerbahçe'yi ilgilendiriyor ve sonraki haberde Osimhen'in transferinde yeni gelişme var. Aslında biraz da Galatasaray'ı ilgilendiren, yani Galatasaray cephesinden gelen bir gelişme ve Galatasaray'da ayrılık şoku diyerek de bugünün yayınını bitireceğiz. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şimdi bu yayının canlı yayında olan kıymetli dostlar buradalar. Ama bu canlı izlemeyenler için söylüyorum. Hemen şurada Arda Güler kısmına, yani şurada Arda Güler'in fotoğrafını görünceye kadar olan kısma ilerletebilirsiniz. Tam orada ben haberi anlatmaya başlayacağım ama önünde ufak bir selamlaşma bölümü olacak. Doktor Drev ya hak ya bismillah demiş. Doktor Drev hoş geldin. Emre selam. Şöyle kaydı. Emre gelmiş. Hoş geldin. MP2 selamlar, iyi yayınlar abi diyor. Hoş geldin. Ebru Deveci geldi. Selam hadi bakalım diyor Fatih Erol. Spektrum iyi akşamlar. Kerim ve Fatih Erol. Fatih Erol kesene bereket. Çok teşekkür ederim kıymetli dostum. Desteğin için sağ olasın. Var olasın. Vallahi bugün böyle biraz dinamik bir yayın olacak. Çok da uzun sürmeyecek. Hızlıca da bitirmeyi planlıyorum. Çünkü çok fazla Arda Güler'le ilgili gelişme yok ve transferlere geçiyoruz yavaş yavaş zaten. Yani dünyada transferlere geçiyoruz. Burada Türklerin de Türk oyuncuların da transferle ilgili özel haberleri olacak yakın zamanda. Ben de tabii ki o modu açtım. Aramalara başladım böyle abilerimizi falan, işte kulüplerdeki basın sektöründen abilerimizi aradık. Bazı bilgiler edinmeye başladık. Onları da önümüzdeki günlerde artık özel haberler olarak da aktarmaya devam edeceğim. Ancelotti maksimum Madrid'de kalır. Yani evi falan var ya, gitmek istemez. Güzel şehir yani. Ersin Şahiner iyi yayınlar. İrem merhaba, iyi yayınlar. Muhammed Can selam başka, ne zamandır denk gelemedim. Hep seni izliyordum. Çok teşekkür ederim Muhammed. Türkiye Bodrum selamünaleyküm. Bodrum'a da selamlar. İzliyorsa Bodrum'dan da Oğuz abiye de selamlar. Buradan selamlarımızı gönderelim. Evet ve hiç vakit kaybetmeden de başlayalım bugünün haberlerine. Arda Güler'le ilgili beklentilerin altında kalan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol medyası Ancelotti'yi eleştirirken milli oyuncumuzla ilgili de övgü dolu ifadeler kullanıldı. İlk markayı anlatacağım ama ilk önce El Confidencial gazetesinde Arda Güler, bakın o gazetede yazan haberi direkt aktarıyorum buradan. Arda Güler Ancelotti'nin büyük hatasını ve Real Madrid'in neden dağıldığını sessizce ortaya koyuyor başlığıyla yayınladığı haberde milli yıldızın Ancelotti'nin takıntısı yüzünden yalnızca kritik anlarda sahaya sürüldüğüne vurgu yaptı. Ancelotti'nin Arda Güler gibi bir elması değerlendirememesinin İspanyol devinin dağılmasında başrol oynadığı ifade edildi. Arda Güler bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta 4 gol atarken 8 de asist yaptı. Milli oyuncu son olarak Real Madrid'in Etafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü kaydederken Barcelona'da oynanan Kral Kupası finalinde de bir skora bir asistlik katkı sağlamıştı. Şimdi bu neden bunu ben aslında bu değerlendirmeyi size bırakıyorum ama ilk defa bir İspanyol gazetesinde Ancelotti'nin İspanya'da, yani Madrid'den ayrılık sürecinin başrolü olarak Arda Güler'i işte bir türlü oyuna, takıma adapte edememesi olarak gösterilen bir haber oldu. Bu hani bu söyleniyordu. Taraftarlar, bizler falan hani bu tarz yorumlar yapıyorduk açıkçası. Fakat hani bu ciddi anlamda basın diliyle hiç böyle bir şey böyle bir haber olmamıştı. İlk defa El Confidencial gazetesi bunu haber yaptı. Bu konuda siz tabii ki hani Ancelotti Arda'yı oynatmadı diye gönderiyorlar falan. Çok büyük bir laf olur. Tabii ki ben de buna katılmıyorum. Sadece Arda Güler değil ki, biz hani Türk olduğumuz için Arda Güler noktasından bakıyoruz olaylara. Yoksa birçok tabii ki etken var Ancelotti'nin takımdan gönderilmesi, ki en başındaki başarısızlık, yani kupalardaki başarısızlıklar. Ama bunda da başrol oynaması olabilir mi Arda Güler'de? Bence etkenlerden biridir. Yani bu konuda da sizin de düşüncenizi
yazarsınız. Hem canlıda yazın hem de sonradan yorum olarak yazarsınız. Peki. İşte günün bomba haberi zaten bana da iki kişi, şimdi isim de vermeyeyim de, iki kişi de Instagram'dan da gönderdiler hemen bana Marca gazetesini. İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Marca. Sezon sonunda takımdan ayrılmasını kesin gözüyle bakılan Ancelotti'nin ardından Arda Güler için de yeni bir dönem başlayacak. Marca gazetesi yazıyor. İspanya'nın en büyük spor gazetesinden bahsediyorum. Real Madrid'in teknik direktörü olması beklenen Bayer Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'nun Real Madrid'de göreve başlayacağı konuşulurken İspanyol çalıştırıcının sisteminde Arda Güler'in önemli bir yerinin olması bekleniyor. Beklentiler bu yönde tabii. 2 kere adam 2 değil 3 kere transfer etmek istedi Arda Güler'i. Xabi Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörü olduğu senaryoda Arda Güler'le ilk şansın Kulüpler Dünya Kupası'nda geleceği belirtildi. 14 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Alonso'nun Arda Güler'e büyük roller vermesi bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta forma giydi ve 4 gol 8 asistlik skor katkısı verdi diyor. Şimdi açıkçası şöyle bir detay var burada. O da Dünya Kulüpler Kupası öncesi Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor demek ki Marca gazetesiyle böyle bir demeç yazmış. Ama ben bunu çok fazla mümkün görmüyorum. Yani Dünya Kulüpler Kupası öncesi takıma adapte olması, getirilmesi Xabi Alonso'nun. Buraya Ancelotti ile gidilmeyeceği kesin gözüyle bakılıyor. Ama Xabi Alonso'nun bu turnuva öncesi geleceğine dair de İlk haber bu oldu. Marca gazetesinin olduğu. Bununla ilgili daha fazla detay yok. Ama sosyal medyada da ben birkaç okudum işte İspanyol yorumculardan falan takip ettiğim birkaç kişi var zaten. Onlar da bu haberi görmüşler. Bu konu üzerine yaptığı yorumlarda bir tanesi mesela şey demişti. Xabi Alonso Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce mi gelecek diye bir soru sormuştu. Yani böyle bir durum mu var? Hani bu haberde böyle bir şey yazdınız. Açıkçası bu böyle bir hani haberi yazarken editörün yaptığı bir gaflet mi yoksa gerçekten bu konuda bir duyum mu almışlar? Koskoca Marca gazetesinden bahsediyoruz. Bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde bununla ilgili de bir gelişme olur diye düşünüyorum. Yani Xabi Alonso acaba Kulüpler Kupası öncesi takıma dahil olacak mı? Bence olmaz. Ne diye? Ben de Alonso yerinde olsam olmam yani. Damdan düşer gibi takımın başına gelip dev bir organizasyona gideceğim. O takımı daha tanımadan bu böylesine büyük bir organizasyonun içinde bulunacağım ki yani çok büyük ihtimalle de parlak geçmeyecek o organizasyondaki süreç. O yüzden de bu organizasyonun hemen sonrasında yaz kampı öncesi takıma dahil olmak daha mantıklı. Hem Xabi Alonso'nun kendisi için bir yani olası yenilgilerde kendini yıpratmamak. Hemen işte ne bileyim zaten kara senaryolar yazılmaya hazırdır ve onlar en ufak bir şeyde de hemen servis edilir. Basında biraz böyle hem Türkiye'de hem Avrupa'da bunu göğüsleyeceğini düşünmüyorum. Xabi Alonso'nun gerek de yok zaten. Böyle bir kahramanlığa da gerek yok yani. Hani şöyle bir şey olur. Xabi Alonso gelir Dünya Kulüpler Kupası'nı da Real Madrid kazanır. Hani böyle bir haftada sihirli değnek Harry Potter gibi böyle büyü yapmış gibi takımı bambaşka bir yere gelir. Şans, futbol, top yuvarlaktır. O goller olur yani sonuçta abidik kubidik bir kulüp değil yani. Burada Vinicius'lar, Mbappe'lerden bahsediyoruz. Böyle bir gerçek var ama böyle bir riske girilir mi? Bence girilmeye değmez. Hem de Dünya Kulüpler Kupası gibi işte daha henüz ne olduğu bile belli olmayan bir turnuva için. O yüzden ben bu turnuva sonrası geleceğini düşünenlerdenim. Şöyle bir bakalım sizlerin yorumuna biraz geri gidiyorum. Bayağı bir yorum gelmiş. Şurada random gülmüştü. Emre orada kaldım. Aynen evim otursun. Fatih Erol Ancelotti Brezilya'ya gidiyor galiba. Evet Brezilya ama Brezilya ilgili de bir yalanlama geldi. Bugün onu okudum aslında aktaracaktım o haberi de. Brezilya'yı reddetmiş Arabistan'a evet demiş olabilir. Arabistan'dan Ancelotti'ye çok büyük bir teklif hazırlığı var. Yani Real Madrid dışına çıktıktan sonra artık şey yani Mars'a bile gitse bizim için çok da önemli değil Ancelotti'nin nereye gittiği. Arda'yı bence gelecek teknik direktörü kullanmayacak. Bana öyle geliyor diyor Kerim. O İlker abi, İlker Emiroğlu hoş geldin abi. Selamlar olsun. Sonunda canlı yayın yakınım. İyi yayınlar. Teşekkürler abi. Hoş geldin tekrardan. Fatih Erol inşallah Alonso gelir. Bir de Arda'ya hayran. Ya hayran yani Alonso'nun Arda'ya hayran olduğunu düşünmüyorum da ya Xabi Alonso'nun herhangi bir futbolcuya hayran olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendisi efsane futbolculardan biridir.
Real Madrid'in efsanesi hem de böyle tarihe bakıldığında efsanevi şeylerden, orta saha oyuncularından biridir. Yani kimse hayran değildir ama beğeniyor, kullanmayı ister, mantıklı görüyor Arda Güler seçeneğini. Arda 10, Bellingham 8 oynamalı bence. Olur. Tam tersi de olur. Onu söyleyeyim. Fatih Rol, Xabi Alonso gelse Serkan Metin gazeteler rating için Arda'yı kullanıyorlar. Valla çok fazla haberler yalanlanmıyor. Onu da söyleyeyim. Yalanlanan haberleri de zaten buraya ben pek yansıtmıyorum. Yoksa zilyon tane haber çıkıyor her gün. Ancelotti Brezilya değil 50 milyon Arabistan'a gitmesi konu oldu. Aynen İlker abi, Arabistan'dan çok ciddi bir rakam. Teklif daha gelmemiş ama gelme sürecinde o da birkaç güne böyle bir teklif net olarak Ancelotti'nin eline ulaşır. Arabistan'a tabii ne için gidecek? Para için gidecek ama Brezilya'da yeniden bir başarı elde etmişim. Dünya Kupası var, Amerika Kupası falan, hani yeniden bir kupa peşinde koşma. Ya da bir Arabistan'da neyin peşinde koşacak? Yani Arabistan'da geçen sezon kimin şampiyon olduğunu net bilmiyoruz bile. Böyle sokakta çıksanız kaç kişi bilir? Herkes bir Ronaldo'nun evet gitti, Neymar gitti, Benzema gitti. Hani tamam bir ilgiyi üstüne çekti ama yani insanlar sadece ilgiyi üstüne çekti insanların. Yoksa şampiyon falan bilinmiyor. Mesela Fatih Terim El Şabab'a gitti. Ligde kaçıncı sırada kimse bilmiyordur yani. 5'te 6'da ama gitti de baktık El Şabab nerede diye. Yani orada öyle bir sıkıntı var. Yani evet para var. Bir reklam yaptılar ama içinde nitelik yok yani. İnsanlar sadece yüzeysel takip ediyor. Madrid'de çok büyük maaş alanlar var. Var tabii. Madrid'de zaten 5 milyon euro en alt tabakaya veriliyor yani. Öyle oradaki rakamlar büyük. Arda'nın emek vere vere kendini göstere ilk 11 abi diyor. Bugün yine orta saha oyuncular alınacak falan diyordu. Arda'ya rakip mi olacaklar? Hiçbir orta saha alınsın istemiyorum. Şu an bile önümüzdeki sezon ilk 11 olur mu belli değil diyor. Kamila merhabalar. Kazakistan'dan sizi her zaman izliyorum. Çok güzel yayınlar. Teşekkürler Kamila. Kazakistan'a da buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Türk Grove Topya merhaba diyor, yayınlar hoş geldin. Arda bileğinin gücüyle ilk 11'i kaptı, artık muhakkak ilk 11'de olacak. Herkes görecek diyor. Yeşil Erdem. Gerçekten Arda'nın bu kadar konu olması çok büyük oyuncu olduğunu gösterir. Çok büyük oyuncu demek için erken olabilir belki ama gelecekte %95 ihtimalle çok büyük oyuncu olacak Arda Güler. Yani o da ismini futbol tarihine kazıtılan futbolculardan biri olacak. Neden %5'lik bir ihtimal vermedim? Çünkü futbolun dinamiğinde bir sakatlık mevzusu var. Bir sakatlık Allah göstermesin, öyle bir şey olursa işler ters gidebilir. Hiç istemiyoruz öyle bir şey olsun. Paraları cukkalar bence. Allah, sonuçta parasını veren alır yani. Yapacak bir şey yok. O Araplar düşünsün. Naciye Keleş. Arda ileri de çok büyük topçu olunca hayatıyla ilgili belgeseller yapıda kariyeri başına neler mobbingler yaşadı anlatacak. Şimdiden hayal ediyorum diyor. Muhtemelen onlar 60'lı yaşlarına geldiğinde olur. Genelde öyle şeyler. Samet Koç Brezilya'da. Ender'in de öyle bir durumu var. Ha. Brezilya milli takımına gitse Ancelotti lan burada oynatmıyordu Brezilya. Ama Brezilya'da şey yok. Forvet yok yani. Ender'ik tek forvet oynar. Yani eskisi gibi Brezilya'da çok fazla oyuncu çıkmıyor eski yıllardaki gibi. Orada da bir durulma dönemi var. Soy'dan teşekkürler. Doğukan Rodrigo ayrılmayı düşünüyormuş. Evet, Rodrigo ile ilgili İngiltere'den transfer teklifleri var. Newcastle United'ın transfer teklifi var. Tottenham'ın ilgilendiği yazıldı. Newcastle United'da ilgilenme açıkçası ama Manchester City transferi de olabilir. Onun da listelerinde Rodrigo var. Ronaldo hariç Suudi Arabistan'a gidenlerin çoğu pişman. Bazıları geri dönmek için uğraşıyor. Ya Neymar oynamadı ya. Neymar 4 maç mı ne oynamış Suudi Arabistan'da, sonra geri döndü. Alonso diğer Alman takımları Arda'yı oradaki Türkleri taraftar yapmak için ister bence. Soy'dan kalp atmış, teşekkürler. Ben okur. Selam olsan su akar Arda yolunu. Çok iyi. Su akar Arda yolunu bulur. Barcelona maçında herkes gördü orta sahayı nasıl topladığını, takıma sakinlik ve güven verdi. Hücumu topladı. Ozan herkes anladı artık diyor. Zaten Barcelona maçının hemen sonrasında Arda Güler üzerinden Ancelotti'ye büyük tepki vardı. Yani bunca zaman neden oynatmadınız bu çocuğu dercesine. Sosyal medyada milyon, hatta bir tane hesap var 1.6 milyonluk hesap. O sadece Madrid Extra çok büyük taraftar grubu, sosyal medya taraftar grubu. O sadece Ancelotti'ye kızmakla kalmadı. Takım içerisinde Arda Güler'e
pas vermeyen oyuncuları da hedef gösterdi yani. Çok net bir şekilde Brahim Diaz'ı ve Vinicius Junior'u hedef gösterdi. Doğru da bir hedef göstermeydi. Arda Güler keşke ayrılsa da Real'den, Inter'e gitmiş olsa Hakan'ın veliahtı, Manchester City'de Bruno'nun veliahtı olurdu. Çünkü oyun kurucu olarak aşırı yetenekli ve aşırı akıllı, soğukkanlı. Şöyle, özellikle Barcelona maçıyla daha çok dikkatimi çekti. Arda'nın oyunu da hızlanmış son zamanlarda. Çünkü özellikle sezonun ortasında, mesela Ocak'ta, Şubat'ta işte o 10 dakika 15 dakika girdiği maçlarda Arda çok yavaş hareket ediyordu. Onu ben de gözlemliyordum ama çok fazla dile getirmek istemiyordum. Zaten en ufak bir şeyde de Arda'nın üstüne biniyorlar. Ama ben onu fark ediyordum. Oyununda bir yavaşlık, bir ağırlık vardı Arda Güler'in. Fakat son haftalar, son maçlarda, hatta Etafe maçıyla çok net belli oldu. Barcelona maçında da pekiştirdim yani. Barcelona'ya karşı da aynı oyunu oynayınca Arda Güler'in biraz oyunu hızlanmış. Bu çok güzel bir gelişme. Yani o pas verdikten sonraki hareketliliği artmış, hücumlardaki hızı artmış falan. Bunda kendini nasıl geliştirdiğini gösteriyor yani. Bugün öyle artık eskisi gibi işte Liverpool'muş şeymiş falan o kadar transfer teklifi etmeye kalktığında o kadar rahat değiller yani. Oynamayan bir oyuncu değil, bayağı Real Madrid'in ilk 11'ine monte olabilecek bir oyuncuyla muhataplar artık. Çünkü o Carlo Ancelotti'nin yüzünden olan bir şeydi. Naciye Keleş'e katılıyorum. Evet, bence de mental yorgunluktan olabilir. Ozan, İngilizler Arda'yı neden almak istiyor? Sergen Yalçın söyledi, dedi ki hızlı düşünüyor, tıkanan maçları açıyor, yaratıcı diye istiyorlar diyor. Yani Arda Güler'in zaten net özelliklerinden biri bu, yaratıcılık. Çünkü çok zeki bir futbol aklı var. Futbol aklı noktasında yani muhtemelen onun beyni bizimkinden daha farklı çalışıyor. Bizim göremediğimiz başka şeyleri görüyor o yeşil çimlerin üzerinde. Ve başka oyuncuların da onun gibi özel zeki oyuncular az. Mesela Alex de Souza da öyleydi. Çok başka görüyordu yani. Ve o görmek de değil, o gördüğünü de yapabilen oyuncuydu aynı zamanda. Arda da öyle. Teşekkürler Kaan Pars ve evet, yani bir kıskançlık durumu var gibi. Bugün ben yayından sonra da paylaşırım. Bugün onunla ilgili ben köşe yazısı yazdım. Takım arkadaşları kumpas mı kuruyor diye. Onu da şeyde paylaşırım. Toplulukta paylaşırım. Oradan da yazımı okuyabilirsiniz. Ancelotti geri dönür, Real Madrid geri kalan parayı ödemeyecekmiş ve Al-Hilal 50 milyon euro bir sezon veriyormuş. Arda saf yetenek. Selahattin Erkan söyledi onu. Arda saf yetenek, bunu değerlendirmemek, geliştirmemeye çalışacak büyük hata. Ancelotti bunu yaptı diyor Salih. Evet, teşekkürler. Şimdi neye geçiyoruz? Artık günün diğer haberlerine geçiyoruz. Ama öncesinde yayını beğenmeyi unutmayın. 208 kişiyiz ama 52 beğeni var. Yani şu anda yüzlerde olması lazımdı en kötü beğeninin ama bayağı bir aşağıda. O yüzden yayını hızlıca beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden elinize kolunuza sağlık kıymetli dostlar. Peki, geçiyoruz bir sonraki habere. Fenerbahçelileri yakından ilgilendiren haberler var. Evet, şimdi Trendyol Süper Lig'de 5. hafta lider Galatasaray'la 5 puan bir farkla giriyor. Hala şampiyonluğun favorilerinden biri. Fenerbahçe kadro planlaması çalışmalarına başladı önümüzdeki sezon için. Tabii favori olsa da Fenerbahçe'de bütün o mental şey falan biraz yerlerde. Çünkü Galatasaray'ın oyunu da artık Mayıs ayına da girildi ya, o hani Mayıslar bizimdir der Galatasaraylılar. Gerçekten Mayıs ayına yaklaşınca Galatasaray'ın oyunu bambaşka bir noktaya geliyor. Son maçlarda da gördük. Orta saha rotasyonu, sakatlıklar ve cezalar yüzünden sıklıkla problemler yaşayan Sarı Lacivertliler bölgeye takviye yapmak için harekete geçerken bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe Roma forması giyme sezon başında ayrılmak istediğini, yönetimiyle Lorenzo Pellegrini'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberde şu an için Sarı Lacivertlerin nabız yakıldığı, ancak uygun şartlar oluşması durumunda Mourinho'nun eski öğrencisinin kadroya katılılabileceği belirtildi. Vallahi Pellegrini gibi önemli isimler, yani bu Avrupa futbolunun önemli takımlarındaki önemli isimlerin transfer edilmesi gerekiyor. Mesela Amrabat transferi. Ben şaşırmıştım Amrabat'ın. Çünkü Fiorentina'nın futbolcusuydu. Manchester United'a gitti bir yıl önce. Manchester United'da hadi tamam, geçen yıl Manchester United bayağı kötüydü. O kötü takımın içerisinde fena olmayan bir futbolcuydu Amrabat.
Ama Manchester United devam etmek istemedi ve bir sene önceyi Manchester United'la geçiren Amrabat'ı Fiorentina'da devam etmek istemedi. Ve Fenerbahçe bu futbolcuyu transfer etti ve Amrabat tamam bazı maçlar çok güzel oynasa da ama genele baktığımızda kafalarda soru işareti bırakan bir futbolcu olarak sezonun yani birinci sezonu tamamlamak üzere. Ama bu noktada da işte oraya gerçekten güçlü bir yani sürekli ilk 11 oynayacak ve Fred gibi oynadığında taraftarın kafasına soru işareti bırakmayacak bir isme ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bu da Pellegrini olabilir. İlk isim çıkan isim bu. Peki geçiyoruz bir sonraki Fenerbahçe haberine. Fenerbahçe'de Vlahovic için dev plan Süper Lig'de şampiyonluk falan filan da onları hızlı geçiyor. 25 yaşındaki Yıldız Teknik Direktörün görevinde Igor Tudor'un gelmesine rağmen sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda kararlı olduğu vurgulanıyor. Juventus'un sözleşme uzatma teklifini reddeden Vlahovic, İtalyan deviyle bir yıllık sözleşmesi kaldı. Juventus ise ayrılmayı kafasına koyan Sırp golcünün bir sezon daha takımda kalıp bedavaya gitmesini istemiyor. Bu yüzden yaz transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Sabah gazetesinin haberine göre En-Nesyri'yi 30 milyon euro karşılığında satmayı planlayan Fenerbahçe ise üstüne 10 milyon daha koyup 40 milyon euroya Süper Lig tarihine de geçecek bir transfer olur bu. Vlahovic'i transfer edip forvet hattını güçlendirmek istiyor. Çok iyi bir transfer olur. Bir de şöyle çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezonda Osimhen yok Galatasaray'da. Ve Osimhen gibi futbolcu da gelmeyecek şimdi. Galatasaray'a da gelmez, Türkiye'ye de gelmez. Bir daha ne bileyim 50 yıl sonra falan gelir. Çünkü tam prime döneminde şans eseri gelmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet yani onun sonucunda böyle bir transfer Vlahovic transferi yaparsa bu sezon nasıl Osimhen konuşuluyorsa önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe'de Vlahovic konuşulur. Juventus Vlahovic'i göndermeye de bilir. Şöyle gönderme eğer Kenan Yıldız'ı çok iyi bir rakama satarlarsa ya ben tamam bir yılda olsa en azından Vlahovic oynasın ben forveti düşünmeyeyim diye bir plan yapabilir Juventus. Çünkü başka yerlere takviye yapmak isteyecektir. Takımda oynayan 2 tane düzgün oyuncu var zaten. Onlardan biri de Vlahovic. Ama Kenan Yıldız kalırsa da Vlahovic'i gönderirler. Parayla gönderirler. 40 milyon euro da iyi bir para bu noktada. Evet. İyi yayınlar Powerman. Inter gol attı diyor. Evet zaten bitiyor şimdi yayın. Çok birazdan bitecek. Osimhen transferinde yeni gelişme diyoruz. Bir sonraki haber Galatasaraylıları ilgilendiriyor. Bu aslında bir şey. Chelsea 1 euro bile düşmedi. Napoli 1 euro bile düşmedi Chelsea'nin transferinde. Manchester United devreye girmiş durumda. Yani her an alabilirler. Yani yaz transfer dönemi başladığı anda Osimhen transferini de bitirebilir Manchester United. HD Spor'a konuşan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Victor Osimhen'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Bakın çok önemli bir şey. Diyor ki öncelikle bu sene Victor Osimhen gibi bir oyuncuyu Süper Lig'de izlemiş olmanın keyfini çıkartalım. Hep beraber çıkartalım. Ondan sonra kulübümüzün ve hem de oyuncunun şartlarına uygun olursa olabilir. Bugünün konusu değil. Bizim bugün tek konserden şampiyonluk bırı. Yani bu şu demek. Süper Lig'de bu adamı izlemiş olmanın keyfini çıkaralım. Yani demek ki transfer falan bitmiş abi. Yani Galatasaray Osimhen'i düşünebilecek mali durumda değil. 75 milyon eurodan bahsediyoruz. Yani o para verildikten sonra 12 milyon euro da şeye veriyorsun. Osimhen'e vereceksin. Kaç etti? 87 milyon euro. 87 milyon euro Galatasaray'ın toplam borcunun zaten 1/3 falan yani. Bir anda o borç 1/3 kadar artacak. Böyle bir şeye bir Türk kulübünün girmesi çok da mümkün değil. Yani sponsorluklar falan. Tamam, madem o kadar sponsor bulabiliyorsun, tamam o sponsorları ver o zaman bütün borcu kapatsın Galatasaray. İşte Bankalar Birliği falan çıkılsın. Daha onlardan çıkılamıyor. O işler o kadar kolay değil. Ve Osimhen evet Galatasaray'a geldi. Büyük bir şok etkisi yarattı Süper Lig'de. Büyük bir iz bıraktı ve gidiyor. Yani herkes mest olarak Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Kayserilisi Osimhen'i mest olarak izledi. Son olarak da Caner Erkin en yakın yerden izledi Osimhen'i. Böyle hayran ve böyle bir dönem geldi ve geçecek. Yapacak bir şey yok. Belki ileriki yıllarda tekrar gelebilir.
Günün son haberi Davinson Sanchez. Galatasaray'da ayrılık şoku demiştik. Transfer için söylentiler gündemde. Hak ettiği yeri bulamadığını düşünüyormuş. Şimdi bu haber aslında çok ilginç bir haber. Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra çıkardı bu haberi ve bütün Avrupa basınında yayıldı bu haber. Aslında dün çıktı bu haber ama Avrupa'da bugün yayıldı. Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi. Kolombiyalı yıldız için 20 milyon euro bonservis teklif ediliyor. 29 yaşında İspanya'dan birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken İngiltere'den de Everton'la İtalya'dan da Fiorentina'nın yakından takip ettiği söyleniyor. 3.2 milyon euro da garanti ücret kazanıyor. Bu haberle ilgili bugün bir abimle görüştüm. Bir spor basınından sevdiğim, saygı duyduğum biri. Haberin gerçeği yansıtmadığını, yani böyle bir şeyin olmadığı, Galatasaray'ın satma listesine falan koymadığını. Davinson Sanchez ki Galatasaray'dan yakından ilgilenen biri. Galatasaray muhabiri zaten. Ama ismimi verme dedi. Ben ismini verecektim de ismini verme dedi. Davinson Sanchez'in çok mutlu olduğunu takımda, hatta şöyle bir bilgi verdi. Önümüzdeki sezon Davinson Sanchez'in ikinci kaptan yapılabilme ihtimali varmış takımın. Yani direkt birinci kaptan bile yapılabilirmiş. Şu anda hani o aşamada nasıl oluyor da mutsuz bu adam? Hani o Kolombiyalı gazeteci Kolombiya'dan buraları nasıl takip ediyordu? Böyle bir haber yapıyor ve Avrupa basını bu haberi satın alıyor. Anlamış değilim dedi. Ben de şaşırdım açıkçası. O yüzden bu haber bugün bütün Türk basınında da yer aldı ama çok da gerçekçi bir haber değil. Muhtemelen birileri bir şey yapmaya çalışıyor Davinson Sanchez üzerinde. Bunu da basın yoluyla ilk fitrini ateşledi dedi. Şimdi Kerim, Davinson'a 20 milyon iyi olurdu. Adam 29 yaşında diyorsun ama yani Davinson Sanchez 20 milyona sattın ama mesela Sacha Boey'yi de 30 milyon euroya sattı Galatasaray. Oraya 30 milyondan fazla harcadı. Onun gibi birini bulamadı. Davinson Sanchez gittiğinde de onun yerine birini bulamayacak. Yani 20 milyona sattıysa en az 50 milyonluk bir transfer yapması lazım ki Davinson Sanchez. Çünkü Davinson Sanchez Tottenham'dan bir sakatlık dönemi geçirdi ve onun akabinde Galatasaray'a geldi. Biz sakatlı olduğu için tekrar uyuşma zor süreçler geçirecekti. Tottenham istemedi çünkü onun acil başarı ihtiyacı vardı. Endombele ile beraber gönderdiler Galatasaray. Endombele kiralıktı. Davinson'u da transfer etti bonservisiyle. Burada kendini buldu adam. Yeniden eski günlerine döndü Galatasaray'da. O yüzden Davinson Sanchez'in kafasında böyle bir fikrin olmadığı söylendi bugün. Evet, şimdi bir seneyi nasıl yaktığını düşünsün. Valla Ali Koç bence kötü bir başkan, kötü bir yönetici ama şunu yaptı. Ne yazık ki Fenerbahçeliler buna düştü. Ali Koç Fenerbahçe'yi o kadar büyük bir borcun altına soktu ki Fenerbahçe'yi kendisine muhtaç etti. Bugün herkes Ali Koç devam etsin diyenlerin büyük kısmı, o şeylerden bahsetmiyorum. Bazıları çıkıyor işte tweet atıyor falan. Eski futbolcu var. Eskiden sol görüşlülüğüne öne çıkan bir gazeteci vardı. Şimdi tamamen Fenerbahçelilik üzerinden bir şeyler yazıyor falan. Hatta Osimhen'i de beğenmiyor, yani öyle bir gazeteci. Çok da futboldan anladığı söylenemez. Şimdi bunlar haricinde Ali Koç'u hala destekleyen Fenerbahçe taraftarı sadece tek bir motivasyonla destekliyor. O da Ali Koç'un parası. Ali Koç'un çünkü parası olduğu için büyük transferler yapabileceğine güveniyor ve onun yerine bir başkası gelirse bu transferleri yapamayacağını, bu yüzden de Galatasaray'ın gerisinde kalacağını düşünüyor. İnsanlarda böyle bir korku yarattı. Fenerbahçeli taraftarlarda. O yüzden de o konuda hiçbir şey diyemiyorsun bir Fenerbahçeliye. Evet, haklı. Ali Koç parası var, çok zengin ve istediği oyuncuyu da getirebilir. Ama işte dediğim gibi takımı öyle bir mali sıkıntıya soktu ki Fenerbahçe'yi, resmen taraftar Ali Koç'tan başkasını düşünemez oldu. Hani bir alternatif Aziz Yıldırım. Bakalım. Finansal fair play yok Salih. Şöyle, koronavirüs döneminden hemen sonrasındaki Avrupa'daki ve dünyadaki finansal çalkalantılar yüzünden UEFA finansal fair play mevzusunu rafa kaldırmadı ama bir kenara koydu. Yani ilgilenmiyor şu anda. Takımları, kulüpleri rahat bıraktı. Çünkü çok büyük etkilenen kulüpler oldu finansal fair play'de. Birçok kulüp kredi çekti, bilmem ne yaptı falan. O yüzden özellikle Barcelona falan çok büyük şeye gidiyor. Stat yaptılar. Büyük takımlar da etkilenince bu finansal durumlardan
UEFA zaten direkt finansal fair play'i kenara çekti şöyle bir. Şimdilik duruyor orada. Hiç kimse bakmıyor finansal fair play'lere. Zaten o büyük takımlar için değil, küçük takımlar büyümesin diye yapılan bir şeydi finansal fair play. Büyük takımlar etkilendiği anda kenara koydular. Böyle bir ikiyüzlülük. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Maç başladı zaten. Birçok kıymetli dostum gitti maçı izlemeye, ama maçı izlemeden önce, yani yayından çıkmadan önce şimdi bir like'lara son bir kez basarsanız ben de çok sevinirim. Kıymetli dostlar, hepinize teşekkür ediyorum. Gözünüze kulağınıza sağlık. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Sağlıcakla.